Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 farklı hikaye anlatacağım. Birinci hikayemizde sevdiği kız için tüm sevdiklerinin ölümünü göze alan birini, ikinci hikayemizde ortağının kılığında bir varlık ile çalışan kişinin hikayesi, son hikayemizde ise bir grup arkadaşın defini ararken başından geçenleri dinleyeceğiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Selam abla, Konyalıyım. Bu anlatacağım hikayeyi bana dedem anlatmıştı. Bu olay dedemin küçüklüğünde geçmiş ve gerçek yaşanmış bir olay. Bir delikanlı güzel bir kıza sevdalanmış ve kızı babasından istemiş. Babası ise delikanlı fakir gerekçesiyle kızı delikanlıya vermemiş. Çok kere denemesine rağmen hep ret cevabını alınca delirecek gibi olmuş. En sonunda da bu işi büyüyle çözmeye karar vermiş. Bunun için de cinlerle anlaşma yapmış. Anlaşmanın sonunda köydeki erkek çocuklar ve küçükbaş hayvanlar öldürülüp dereye atılacakmış. Bunu yaptığı takdirde delikanlı da sevdiğine kavuşmuş olacakmış. Fakat yine anlaşmaya göre diğer tüm sevdiklerini kaybedecekmiş. Delikanlı ise tüm bunlara rağmen anlaşmayı yapmış. Bir gece yarısı köydeki birçok çocuğu ve küçükbaş hayvanı öldürüp dereye atmış. Köylüler çocuklarının olmayışını fark edince korkuyla çocuklarını aramaya başlamışlar. Ararlarken en sonunda çocuklarının kemikleriyle karşılaşmışlar. Köylüler kahrolmuşlar ve kalan çocuklarına çok iyi bakmaya başlamışlar. Başlarından bir an olsun ayrılmamışlar. En sonunda çözümü hoca çağırmakta bulmuşlar. Çağırdıkları hoca yola çıkmış fakat kısa süre sonra hocanın ölüm haberi gelmiş. Köy halkı hem üzülmüş hem de çok korkmuş. Başlarına türlü türlü felaketler gelmeye başlamış. Ya hayvanları kayboluyormuş ya da geceleri çok şiddetli sarsıntılar yaşıyorlarmış. Zamanla herkes köyden göç etmiş. Sadece o delikanlı ve eşi köyde kalmış. Bu delikanlı ise dedemin abisinin kardeşi gibi yakın bir arkadaşıymış. Yıllar sonra dedemin abisi köye gitmiş ve kendi evlerini gezdikten sonra delikanlının evine uğramak istemiş. Onun evine yaklaştığında içeride hareket eden siyahımsı, gölge gibi varlıklar görmüş. Buna rağmen dua okuyarak, korkarak eve girmiş. Evi gezerken bir sandık gözüne çarpmış. Sandığı açıp içini incelemiş. O sandığın içinde muskalar, yasaklı ilim kitapları ve eski bir defter bulmuş. Kitaplara baktıktan sonra defteri açtığında işin bütün aslını anlamış. Delikanlı neler yaşadıysa hepsini oraya yazmış. Ve hatırlayabildiğim kadarıyla şunlar yazıyormuş. Hülya'yı sevdim. Onun için yaptım bunca şeyi. Ama yaparken bunların olacağını bilmiyordum. Çocukları dereye attığım geceden sonra bütün hayatım kararmaya başladı. Ailemi ve bütün sevdiklerimi kaybettim. Herkes buradan göç etti. Ve bir yıl sonunda ise Hülya öldü. Onları artık çok iyi görebiliyorum. Onlar burada. Her uyuduğumda sabahları ağrılar hissediyorum ve yara bere içinde uyanıyorum. Bedenim artık onların oldu ve ben bu hatanın bedelini ömrümün sonuna kadar ödeyeceğim. Dedemin abisi bunu da yanına alarak köyden gitmiş. Ama giderken birkaç defa ölüm tehlikesi atlatmış. Sonuç olarak hep şükrediyorum ki dedemin ya da diğer büyüklerimin başına bir şey gelmedi. Hikayem buraya kadardı. Birinci hikayemiz böyleydi. Yine bir büyü hikayesi dinledik. Bu tarz hikayelerde her zaman bir bedel ödenir
Bu hikayede de büyü yapan kişi hem ailesini hem de sevdiği kişiyi kaybetmiş. Cezası da bununla sınırlı kalmayacaktır. Çünkü çocukları da öldürmüş, hayvanları da öldürmüş. Katliam yapmış yani. Hikayeyi gönderen kişiye çok teşekkür ediyorum. Sıradaki hikayemize geçelim. Merhaba. 3 yıl önce yaşadığım, başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Ben hem ev hanımı hem polyester ustasıyım. İş yerim evimin hemen altında, bodrum katı gibi düşünün. Komple bir daire evim, 4 katlı. Diğer dükkanım uzak olduğu için evimin altını da atölye yaptım. O zamanlar ortağım vardı. Başka şehirde yaşadığı için ayın 15 günü bana gelir, çocuklarıyla kalırdı. İş konusunda da yardımcı olurdu. Bir gün çok fazla sipariş geldi. 2 gün içinde bitmesi gerekiyordu. Biz de hiç uyumadan yapalım, bitirelim diye karar verdik. Ben ve ortağım koyulduk işe. Saat gece yarısını geçti. Sabaha karşı 3 civarı ortağım yan odada havuzları sarmak için çalışmaya başladı. Ben de dökümleri yapıyordum. Dökümlerim bitti. Ortağımın yanına giderek bitirdiği işleri getirmesini istedim. Hiç ses vermeden sardıklarını tezgaha koydu, gitti. Çalışmaya devam etti. Ne desem yaptı. Sabah ezanı okunuyordu. Ortağıma çok yoruldum, ezan okunuyor. Dinlenelim, bir kahve molası verelim dedim. Yan odadan ona söylüyordum. Ses vermedi. Ben de yanına gittim. Baktım yok. Yukarı çıkmıştır diye ben de çıktım. Mutfağa girdim. Baktım orada da yok. Salona baktım. Koltukta oturuyor. Gözleri yeni uyanmış gibi mahmur. Elinde telefonu, bana bakıyor. Yukarı çıkarken niye haber vermedin? O kadar iş yaptık. Dünya iş bitirdik. Bir kahveyi hak ettik dedim. Ortağım yüzüme garip bir ifadeyle bakarak ne çalışması? Ben uyumuş kalmışım. Yeni uyandım dedi. Ben şok geçirdim. Şakanın sırası değil dedim. Bu saate kadar beraber çalıştık. O kadar işi ben mi yaptım deyip mutfağa geçtim. Ortağım da geldi. Ben hala çok güzel iş yaptık, bitti şükür, paketlemeyi de yaptık mı iş tamam diyorum. Ortağım ise saçmalama, yeni uyandım ben. Ne işi deyip kalktı. Göster bana ne yapmışım ben diye atölyeye indirdi. İşleri görünce bunları sen tek başına yapamazsın, imkansız dedi. Ben şaka yapma lütfen, korkutma beni diyerek yüzüne baktım. Bembeyaz olmuşum. Ortağım o zaman gerçeği söylediğimi yüz ifademden ve rengimin atmasından anlamış. Hala daha o gece kiminle ne yaptığımı ve ne sebeple böyle bir şey yaşadığımı bilmiyorum. İkinci hikayemiz de böyleydi. Ben çok etkilendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Allah'ın sevgili kuluymuş. Çok yoğun olduğu bir günde yaşamış bunu. 2 günde bitirmesi gereken bir sürü iş varmış. Derler ya, kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş diye. Galiba öyle olmuş. Son hikayemize geçelim. Selamünaleyküm. Benim de başımdan geçen olaylar var. Biz 4 kişi define avına gittik. Gideceğimiz yeri de daha önceden duymuştuk. Orayla ilgili bir sürü söylenti vardı. Kepçe kırılmış, döver biçer 10 metre havaya kalkmış gibi olayları duyardık. Ama bir duyum sadece. Merak ettik ve biz de gitmek istedik. 4 arkadaş yola çıktık. Gittiğimiz yerle bizim köyün arası 15 dakika falan. Gece 11 gibi vardık. Ay ışığında kazmaya başladık. Bir arkadaş ışık gördüğünü söyledi ama biz görmedik. Devam ettik. Az sonra yine ışık diye bağırdı. Azarladık bu sefer. Korkutma bizi, sus artık dedik. Sonra kazmaya başladık. Bu sefer akrep çıkmaya başladı. Bu böyle olmayacak. Demek ki burayla ilgili anlatılanlar gerçekmiş dedik. Kürekleri attık, kazmaya sigara molası verdik. Bir taraftan da bu olanlar nedir diye düşünmeye devam ediyoruz. O sırada bir çocuk ağlama sesi geldi. Korkmaya başladık. Bir de o anda ışık yandı. Bu sefer hepimiz gördük. Yakalandık deyip malzemeleri almaya çukura indik. Baktık ki malzemelerin üzeri akrep dolu. Ama normal akreplerden çok daha büyük.
Galiba bizi öldürecekler dedik. Sesler daha da çoğalmaya başladı. Biz koşarak asfalta çıktık. Arkamızdan bir ses geldi. Dönüp sese doğru baktık. Yerde sürünen bir şey vardı ve bize doğru koşuyordu. Belden aşağısı yoktu. Biz daha hızlı koşmaya başladık. Biz hızlandıkça o da hızlanıyordu ve bir şeyler söylüyordu. Hiçbirimiz anlayamadık ne söylediğini. Arabayı sakladığımız yeri de bulamadık. Koşarak bizim köye vardık. Anlayacağınız araba aklımızdan tamamen çıktı. Bağ evine geldik. Geldiğimizde arabanın yerini de hatırladık. Tekrar oraya gittik. Gittiğimizde gördük ki kazdığımız yer tamamen kapanmış. Malzemeleri tarlanın sahibi bulmuş. Arabamız ise yerinde duruyordu. Teker patladı diyerek aldık. Sonradan öğrendik ki o bölgede cinler bir yerden bir yere gidebilmek için yol yapmışlar. O bölgeyi de bu sebeple sahiplenmişler. Hikayem buraya kadardı. Ne yaşadıysam onu anlattım. Son hikayemizin de sonuna geldik. Bu olay Konya Derebucak Çamlık'ta olmuş. O bölgede çok fazla define olduğu ve bu tarz olayları yaşayanların da çok olduğu söyleniyor. Onlardan biri de bu kişi oldu. Oraya gidip akli dengesini tamamen yitirenler de olmuş tabii. Böyle söylentiler de varmış. Eğer aranızda Konyalı varsa, o bölgeyi bilen varsa belki bunları da duymuştur. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Hikayeyi gönderenlere çok teşekkür ediyorum. Kısa ama etkili hikayelerdi. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşça kalın.